Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte React'ta Tabs komponent yapacağız arkadaşlar. Hazırsak başlayalım. Evet. Şöyle New Terminal açıyorum arkadaşlar. Hemen şuradan ben White ile projemi kuracağım. Harika. Projem kuruldu. Şimdi de projeme Sas'a ekleyeceğim. Evet, projeme Sas'ı da ekledim. Şimdi bir de ayağa kaldıralım projemizi. Çok güzel. Projemiz de ayağa kalktı. Evet, şimdi ben Tab komponent yapısını App.js'ten yöneteceğim arkadaşlar. Şöyle bir components yapısı oluşturuyorum. Ve içerisine şimdilik tab.jsx diyorum. Ve tab.sas diyorum. Tabs JSX içerisinde normal default olarak oluşturdum değerlerimi. Ve App.jsx içerisinde kullanmayacağım elementleri silip buraya tab'ı import ediyorum ben. Ve gördüğümüz gibi tab komponentimiz geldi. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Tab yapılarında genelde dışarıdan bir array alınır ve array içerisinde vereceğimiz değerler belirlenir. Örnek disabled değeri, işte selected değeri, aktif olduğunda vereceğimiz komponent yapısı. Bunları hazırlayalım istiyorum. Hemen şöyle const dedim. Ve burada array açıp içerisine artık objemi verebilirim. Index veriyorum ben birincisine. İndeksi 0 olsun. Name'i tab1 olsun. Selected değeri true olsun. Disabled değerini de false veriyorum. Ve diyorum ki buradaki eğer ki bu komponente tıklanırsa, yani bu taba tıklanırsa döneceği komponent de tab1 render olsun. Şimdilik bunu oluşturdum ve yukarıda const tab1 render diyorum. Burada da şöyle return'de bir div dönsün. Ve içeriği de bana tab1 component desin. Evet. Şu anda ben oluşturdum bunu. Şurayı da şöyle. Evet. Evet, şu anda ben tab1 komponentimi, yani eğer ki tab1'e tıklarsa gelecek buradan tab1 render fonksiyonunu çalıştırıp komponent olarak içeriye basacak aslında. Evet, diğerleri için de oluşturalım hemen. Şöyle birinci indeks dedim. Tabii ki diyorum bunun selected false. False olacak. 3 dedim ve indeks olarak 2 diyorum. Aralarına da birer virgül koyuyorum. Evet. Şimdi ben bu tab komponentine tab items yollayacağım. Tabs olarak. Tab items yolladım. Ve bakalım içeride şimdi bir div yapısı oluşturalım. Bu değerler bize geliyor mu? Onlara bakalım. Evet. Şimdi burada oluşturacağımız en yukarıdaki değeri div'e gerek yok. Burada fragment yapısı kullanacağız. Burada ayrıyeten bir div döndürmesine gerek yok. Şurada da hemen unutmadan tab.sas'ımı import ediyorum. Ve dışarıdan gelecek props değerini alıyorum arkadaşlar. Burada const dedim. Süslü parantez içerisinde props'tan geleceği değeri vereceğim. Yani burada ne geliyor bize? Tabs geliyor. Tabs'ı aldım. Evet, süper. Şimdi bizim en baştaki divimiz ne olacak? Bu bir tabs olacak, class name'i. Ve bunun altında bir değer oluşturacağım ben. Bu da aslında aktif olan tabların altına ufak bir border geçeceğiz arkadaşlar. Ufak bir animasyonlu border yani. Tabs'ın altında da bir div oluşturuyorum. Bu div'e de class name olarak ben tabs active line diyorum. Kullanıcının hangi tabda olduğunu belirtmek için altına ufak bir border ekleyeceğiz arkadaşlar. O yüzden bu şekilde verdim ve ben bunu stille yöneteceğim. Birazdan yapacağız onu da. Active line'ın altına bir div açıyorum arkadaşlar. Burası da tabs'ın aslında itemları olacak. Ve bunun içerisine de süslü parantezle artık değerlerimi döndürebilirim ben. Ne yapıyorum? Tabs.map dedim. Tab ve index alacağını söylüyorum.
Bu kısımda da bir span oluşturacağım ben. Span değerlerinde ise span'a key veriyorum. On click durumunda handle on tab change it'ı çalıştıracak. Ve buradan da tab değerini yollayacağım. Birazdan onu da yazayım, hatta burada hata vermesin. Const handle on tab change it. Şimdilik boş kalabilir. Tabii bu değerleri spanın içerisine yazmam gerekiyor. Yanlış yazmışım. Burası bir tab olacak ve tab içerisinde gönderdiğimiz hangi değerler vardı? Tabın içerisinde disabled değerleri vardı. Eğer ki disabled'ı true'ysa gel buradan disabled'ı bas. Eğer yoksa boş bir string ve ardından aktif için de aynısını yapıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi class name tarafını yazdım. Fakat ekranın küçük olduğunu sonradan fark ettim. Şu anda ekranı büyüttüm. Siz de rahat görebilirsiniz diye. Şimdi burada tabın içindeki selected true ise gelecek buradan active class'ını bind edecek, yoksa da boş bir string bind edecek. Evet, bunun içerisinde de arkadaşlar burada bir div açalım. Class name diyelim. Tab name olsun bu. Tab.name dedim. Evet, şöyle bir yeniledim sayfamı ve tablarımın geldiğini gördüm aslında. Şöyle biraz da büyüteyim bu kısmı. Evet. Şimdi tab içerisinde yapacaklarımız aslında bu kadardı arkadaşlar. Yani HTML tarafı bu kadardı. Biraz da işte fonksiyon taraflarına bakalım istiyorum. Ne yapacağız? Bir de arkadaşlar aslında komponent ilk açıldığı zaman, yani komponent ilk renderında bir aktif tabını bulması lazım. Biz aktif tab diyorum. O yüzden burada yapmamız gereken şuradan bir state oluşturmak ve use effect'i kullanacağım ben buranın içerisinde. Ne yapacak? Tabs'ı find index diyecek arkadaşlar. Yani aslında dışarıdan geleceği değeri alacak. Buradaki değerden kastım içindeki selected değerinin indeksini alacak arkadaşlar. Ve bu indeksi de burada state'i import etmiştim. Const dedim. Selected tab index diyelim. Set selected tab diyelim. Şu indekse hiç gerek yok. İndeksi sildim. Bunu useState değerine ben null vereceğim arkadaşlar. Null değerini verdim. Line stil dedim. Set line stil de ekliyorum buraya. Ve bu da useState olarak string içerisinde yüzde işareti alacak arkadaşlar. Hemen şöyle const find tabs'ın altına geliyorum ve burada diyorum ki evet, burada line stile backtick'ler yardımıyla ne yapıyoruz? Set selected tab'a, yani ben burada indeksimi yollayacağım. Hemen şöyle isActive tab'ı da bir use effect'te çalıştıralım istiyorum. Harika. Bakalım konsolumuzda bir hata var mı? Yok. Süper. Tab alalım istiyorum. Tab ya da item, hangisini tercih ederseniz. Ben burada diyorum ki tabın içerisindeki selected eşittir true ise veya burada tabın içerisindeki disabled değeri eşitse true'ya, sen gel burayı return false yap. Hiç çalıştırma yani. Çünkü tab selected ise handle on change tab'da bunu çalıştırmamıza gerek yok. Disabled ise da bunu çalıştırmamıza gerek yok. Evet. Sonrasında tabs'ı bir map diyelim arkadaşlar. Burada diyeceğiz ki tab olarak sen buradan bize çıktısını ver ve tabın içindeki selected'ları ne yap? Gel burada false'a çek. Sonrasında tabın içindeki selected'ı true'ya çektim. Evet, const tab index of dedim. Burada tabs nokta index of diyorum arkadaşlar. Ve burada bana dışarıdan gelen tab değerini yolluyorum ki aslında index of'unu bulsun bana. Ve sonrasında diyorum ki selected tab olarak tabs index of'unu gönder. Burada da setLine stili bir daha kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü artık tabımız değişti
Tab değiştikçe ne olacak? Altındaki aktif line'ı da değişmiş olacak. O yüzden yine aynısını burada da yazabiliriz. Şöyle aldım. Buradaki değeri sadece tabs finds. Evet, komponentimiz de geldi. Şimdi bunu arkadaşlar ne yapalım? Biraz da stil bindirelim istiyorum. Hemen şöyle tabs'ı açtım. İlk önce nokta tabs'tan başlayalım. Bunun position relative olması gerekiyor arkadaşlar. Ve ardından şöyle hemen aktif line'ı da yazalım. Bunun da position absolute olacak. Bit değeri %100 ve bottom'dan 0 alacak. Ve translation'da 0.3 saniye easy all diyebilirim arkadaşlar. Şimdi tabs'ı girdim. Tabs'ın aktif line'ı ve ardından ne girmem gerekiyor? Aktif line'dan sonrasında before'unda arkadaşlar ne yapıyoruz? Content'imiz boş bir string oluyor. Z indeksi de 1 olsun arkadaşlar. Şimdi before'unu girdik ve aktif line'ın altında da bir de item girelim. Item'lar burada tab 1, tab 2 ve tab 3 oluyor. Bunlar için ne yapacağız? Display flex, justify content center, align item center dememiz yeterli olacak. Ve ardından buna bir de user select none verelim ki bazı arkadaşlar şöyle gelip burayı seçemesin. Evet, burada display flex, justify content center, align items center dedim. Ve ardından ne yapıyorum? Cursor pointer olacak. Ve font size olarak da buna 18 piksel verebiliriz. Evet, EBE ve 4 verebiliriz arkadaşlar. Padding olarak da buna 6 piksele 16 piksel verelim ki daha güzel gözüksün. Ardından width olarak da buna 200 piksel şimdilik verebiliriz. Item'ın altındaki tablara stillerine girdikten sonra geliyoruz buraya disabled yazıyoruz. Disabled değerinde ne olacak? Panel içinde text align left diyebilirim. Padding kalsın 10 piksel her yerden. Evet, şu anda gayet güzel bir şekilde duruyor. Diğer tab yapıları için de bir komponent yapısı oluşturdum burada. Bakalım düzgün çalışıyor mu? Tab 3'e tıkladım. Tab 1'e tıkladım. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Disabled'ını bunun false yapalım. Ve 3 komponent içerisinde de gayet güzel bir şekilde gezinebiliyorum. Peki, evet, sizlere çok güzel bir haberim var. Bu hafta içerisinde bir Discord kanalı açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Umarım sizler de katılmayı tercih edersiniz. Tab komponenti bu kadardı. Umarım sizler için yararlı olmuştur. Yararlı olduysa beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.